Herkes Daenerys'in sonunu deliliğe bağlıyor ama gerçek Martin'in 25 yıl önce yazdığı bir kehanette gizli. Ölümsüzler ona neden ölümün kızı dediler? Neden yaşam için bir ateş yapması gerekiyordu? Bugün Dany'nin yakacağı ateşleri ve bunların ağabeyleri ve ölen oğluyla bağlantısına bakacağız. Görünüşe göre her şey bir bebekle başladı ve bir bebekle bitecek. Hazırsanız ejderhanın ilk başını ve o kanlı döngüyü deşifre ediyoruz. Kart, Essos'un birçok yerinde olduğu gibi kendi büyücülerine ev sahipliği yapar. Ve buradaki büyücüler de ölümsüzler evindeki ölümsüzlere bağlıdır. Daenerys'in ejderhaları doğana kadar büyük yönde güç kaybetmiş olan büyücülerin gücü yeniden canlanır ve kartta gelen Dany ve ejderhaları hemen radarlarına girer. Onu kendi yanlarına çekebilmek adına ölümsüzler evini ziyaret etmeye ikna ettiğinde ölümsüzler dile gelir ve Dany'ye geleceğindeki felaketleri haber eden bir dizi kehanet üçlemesi söyler. Ama Dany bilmeceli sözleri anlamaz ve açıklayın bana, gösterin bana diyerek yardım ister. Bunun üstüne zaten yeteri kadar bilmece yokmuş gibi bu sefer sembolik bir anlatım sunarak üçleme kehanetleri üçleme vizyonlarla açıklarlar. Bu videoda Dany'nin yakması gereken ateşleri, bilmesi gereken bineklere ve ona ihanet edeceklere bakacağız. Ama bu 2 serilik bir video olacak. Yalnız siz Asöv kurtlarına kısa bir çağrım var. Dostlar, bu kehanetleri çözmek benim için bir tutku. Ama bilgileri yaymak sizin elinizde. Algoritmanın bizi görmezden gelmemesi için beğeni ve yorumlarınızla videoya can verin lütfen. Mobildeyseniz hype yaparak bu videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Kanala maddi olarak omuz vermek isterseniz katıl butonu her zaman orada. Unutmayın, bu ejderhanın 3 başından biri de sizsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yaşıyoruz ve biliyoruz. Gölgelerin biçimini, henüz var olmamış yarınları. Buzun kupasından iç, ateşin kupasından iç. Ejderhaların annesi, 3'ün çocuğu. Ejderhanın 3 başı var. Ejderhanın annesi, fırtınanın çocuğu. 3 ateş yakmalısın. Biri yaşam için, biri ölüm için ve biri sevmek için. 3 bineğe binmelisin. Biri yatağa, biri dehşete ve biri sevmeye. 3 ihanet bileceksin. Biri kan için, biri altın için ve biri sevgi için. Yardım edin ona. Gösterin ona. Şimdi, bir önceki videoda da belirttiğim gibi Türkçe çeviride de to ve for fiillerine çok dikkat edilmeden çeviri yapılınca anlamda kayma ve yanlış anlaşılma olabiliyor. Bu sebeple yeniden çevirisini yapmak durumunda kaldım. Peki ama neden bu şekilde çevirmek gerekti? One for life, death ve one to love. Şimdi dikkat ederseniz ilk 2 ateş bir şey için isim haliyle verilmiş. Sonuncusu ise bir eylem, fiil haliyle. Yani yaşam ve ölüm birer sonuç amaç iken sevmek Dany'nin bizzat gerçekleştireceği bir eylem olarak kurgulanmış. Want to bet, dread, love. Şimdi burada to kullanımı yönelme bildiriyor. Dany bu durumlara, duygulara doğru sürüklenecek. Yatağa, dehşete ve sevmeye. Burada love yine fiil formunda eklenmiş. Bir sonucu olarak once for blood, gold, love. Şimdi yine ihanet kısmında ise hepsi for ile verilmiş. Yani ihanetin yakıtı sebebi bunlar. Kan sebebiyle, altın sebebiyle, sevgi sebebiyle. Şimdi anlamadım, gösterin bana dendiğinde gelen vizyonlara şimdi bakacağız. Viserys erimiş altın yanaklarından aşağı süzülürken ve ağzını doldururken çığlık atıyordu. Bakır tenli gümüş altın saçlı uzun boylu bir lord arkasında yanan bir şehirle alevli bir aygır sancağının altında duruyordu. Ölmekte olan bir prensin göğsünden yakutlar kan damlaları gibi fırladı. Prens suyun içinde dizlerinin üstüne çöktü ve son nefesiyle bir kadının ismini mırıldandı. Ejderhaların annesi, ölümün kızı. Gün batımı gibi parlayan kızıl bir kılıç, gölgesi olmayan mavi gözlü bir kralın elinde havaya kalkmıştı. Tezahürat yapan bir kalabalığın ortasında sopalar üzerinde sallanan bezden bir ejderha, tüten bir kuleden devasa taştan bir canavar havalandı. Gölge ateşi soluyarak. Ejderhaların annesi, yalanların katili. Gümüş atı çimenlerin içinde, yıldız denizinin altındaki kararan bir dereye doğru tırıs gidiyordu. Bir geminin provasında bir ceset duruyordu. Ölü yüzündeki gözleri parlaktı. Gri dudakları hazin bir şekilde gülümsüyordu. Buzdan bir duvarın çatlağından mavi bir çiçek yetişti ve havayı tatlı bir kokuyla doldurdu. Ejderhaların annesi, ateşin gelini. Şimdi
Biz bu kehanet ve vizyonun sadece ölümün kızı kısmına kadar olana bakacağız. Daha sonraki bölümde ise kalan kısımlarla ilgileneceğiz. Artık elimizde kehanetler ve vizyonlar olduğuna göre yorumlamaya başlayabiliriz. İlk buz ve ateş kupasından içmekle ilgili olan. Buzun kupasından iç, ateşin kupasından iç, ejderhaların annesi, üçün çocuğu. Buz ve ateş zaten serinin ismi. Aslında buz ve ateşe yüklenen anlamlar üstünden gitmek daha faydalı olabilir. Martin çok katmanlı anlamı sevdiği için neyi hangi katmana göre yorumlamak gerektiğini düşünmek gerekir. Daenerys şarkı olmadığı için Jon gibi ölüp dirilme gibi bir şey deneyimleyemez. Ölüp dirilme olayı da fazla sık tekrar edeceği için olayı çiğ hale getirir, zaten bu topa girmez yazar. Robert Frost'un şiirine gene başvuracağız. Buz ve ateşin nasıl anlatıldığını hatırlıyor musunuz? Martin bu şiirden esinlenmişti. Kıyamet ikisinden de gelecek. Bu sebeple hem ötekiler hem Dany ve ejderhaları en büyük ve en güçlü tehdit diye açıkladı. Buzun ölüm, ateşin yaşam olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda ateşin tutku, ihtiras olduğu kadar buzun nefret olduğunu da biliyoruz şiire bakarak. Aile buz ve ateş kupasına içmesini şöyle yorumlamak mümkün. Ateş kupası, Deniz zaten ateşin şampiyonu olarak bu kupadan bol bol içti. Tahtı geri alma tutkusu, dünyayı değiştirme arzusu ve Khal Drogo'ya, Daario ve belki gelecekte Euron'a duyduğu o yakıcı ihtiras. Deniz şu aşamada arzular tarafından şekilleniyor zaten. Buz kupası. İşte bu Dany için yeni ve yıkıcı bir tadım olacak. Westeros'a ulaştığında karşılaşacağı o star soğukluğu, halkın ona yabancı bir istilacı gibi bakması ve belki de Arya'nın buz şampiyonu olduğu kuramım doğru çıkarsa tabii, ona duyacağı o saf buz gibi nefret. Jonaris videoda mı Dany'nin elindeki ordunun kontrolden çıkması ve muazzam bir terör ortamı yaratması mümkün demiştim. Bu bile ona karşı herkesin cephe almasına sebep olabilir. Zaten Westeros'ta özgürleştirici köle olmaması ama Dany'nin kurtarıcı psikolojide saplanması ise yüzleşeceği bir nefretin etkisi onda yıkıcı olacaktır. Dışlanma, ötekileştirme kişiyi hırçın ve yalnız birine dönüştürür. Ayrıca tüm bunlarla birleştiğinde kendisinin gaspçının köpekleri dediklerine karşı duyduğu nefretin de kararlarını olumsuz etkileyeceğine ne şüphe. Yani özetle toparlarsak, ölümsüzler Dany'e bu iki kupadan da iç dediğinde ona sadece birer hane sembolü sunmuyorlar. Ona diyorlar ki kendi yakıcı arzunla, yani ateşle dünyayı kül edeceksin ama dünyanın sana duyacağı o buz gibi nefret denen buzla da boğulacaksın. Ejderhanın annesi sözün bir sebebi ise belli, zaten açıklamamıza gerek yok. Üçün çocuğu da hayatındaki her şeyin bir üçleme şeklinde vuku bulması. Öyle ki kehanet ve vizyonlar bile öyle geliyor. Ailesinin yaşayan üçüncü evladı. 3 tane ejderhası oldu. 3 şehir fethetti. Bundan yola çıkarak 2 kere aşık oldu, demek 3. kere de olacak. 2 kere evlendi. 3. bir evlilik daha olacak. Son povunda gerçekten düşük yaptı ise 2 kere hamile kaldı. 3. kere daha kalacak ki bu doğru çıkarsa bence önemli ve eğer Hizdar'ı bizzat öldürürse muhtemelen 3. kocasını da kendi eliyle öldürecek. Ejderhanın 3 başı var. Ejderhanın annesi, Fırtınanın çocuğu. Şimdi ejderhanın annesi kısmını geçiyorum. Fırtınanın çocuğu lakabına gelelim. Dany'nin doğumu Targaryen donanmasını yok eden gelmiş geçmiş en büyük fırtınayla başladı. Bu onun hayatı boyunca dokunduğu her şeyi istemeden de olsa bir kaosa sürükleyeceğin habercisi olarak yorumlanabilir ki Essos'a baktığımızda da gördüğümüz tam olarak budur. Resmen bir fırtına gibi gelip ortalığı birbirine katmış, karmaşaya sürüklemiştir. Evet, niyeti çok iyi ama yıkıcı bir etkisi var. Bunun en belirgin göstergesi Assopar'da yarattığı yıkım. Assopar'da yakılan ateş Essos'a öyle bir yayıldı ki şimdi Daenerys bile baş edemiyor. Yani özetle Deniz sadece fırtınalı bir gecede doğmadı. O Westeros'un yüzyıllardır görmediği o en büyük siyasi ve kozmik fırtınanın ta kendisi. Fırtınanın çocuğu demek, dengeyi bozan ve her şeyi kökünden sarsan kişi demektir. Ejderhanın 3 başı var sözü de ayrıca dikkate değer. Bunun ne olduğunu aslında aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz hepimiz. Genelde 3 ejderha binicisine gönderme olduğu düşünülür. İşte Jon, Dany ve Aegon Yahut kimisi Euron'a diyor ama neden ejderha kanı olmayan birinin ejderha süremeyeceğini yeniden açıklama gereği duymuyorum. Beni bu noktada asıl düşünülen kısım bu sözün sadece fiziksel bir ejderha sürücüsü anlamından fazlası olup olmayacağı. Şimdi demiştik ya, Martin katmanlı anlamları sever.
Üç baş var videomu hatırlıyorsanız orada buz, ateş ve şarkının 3 ayrı cephe olduğunu anlatmıştım. Haliyle ölümsüzler ejderhanın 3 başı var derken aslında bu 3 cepheye mi gönderme yapılıyor? Batı ve Hristiyan kültüründe ejderha tamamen olumsuz ve kötücül bir manaya sahiptir. Martin de zaten bu kültürün içinden gelme ve Deni tarafını Mahşer'in 4 atlısı sahte Mesih olarak kurguladığına dair bir videom vardı. Ejderha Batı Hristiyan kültüründe genellikle kaos ve savaş ile bağdaşık bir anlama sahiptir. Bu sebeple ejderhanın 3 başı var sözü temelde az önce bahsettiğim anlamada gelebilir. Ayrıca ek 2 bilgi daha vereyim. Hristiyan kutsal kitabında kırmızı büyük bir ejderhadan bahsedilir ve genelde savaş ve kaos ile ilişkilidir. Bu sebeple Targaryen hanesinin armasının kırmızı ejderha olması ve tabii ki 3 başlı olması da ayrıca dikkate değerdir. Belki de ikinci dansın tarafı olduğuna inandığım Jon, Dany ve Aegon'un savaşına da gönderme olabilir bu. Diğer yandan yine Batı Germen kültürünün ekseninde Kaos Konfesimi'nde bir anlatı vardır. Bir kültürün genellikle elit kahramanı yılan ejderha formundaki genelde dişi olan bir kaos tanrıçasıyla savaşır ve onu öldürür. Bu savaşın akabinde de kahraman yeni bir düzen kurar dünyada. Bu da isterseniz akla Jon ve Dany arasında beklediğim savaşı getiriyor. Şimdi üçleme kehanet ve vizyonları tamamen geçebiliriz. 3 ateş yakmalısın. Biri yaşam için, biri ölüm için ve biri sevmek için. Ona denk gelen vizyonlar şu. Viserys erimiş altın yanaklarından aşağı süzülürken ve ağzını doldururken çığlık atıyordu. Bakır tenli gümüş altın saçlı, uzun boylu bir lord arkasına yanan bir şehirle alevli bir aygır sancağının altında duruyordu. Ölmekte olan bir prensin göğsünden yakutlar kan damlaları gibi fırladı. Prens suyun içine dizlerinin üstüne çöktü ve son nefesiyle bir kadının ismini mırıldandı. Ejderhanın annesi. Ölümün kızı. Kehanetler gerçekten de çok hilekar olabiliyor. Simgesel olduğu için her türlü yorum açıklar. Bunları yorumlamanın zorluğu da biraz da şuradan geliyor. İleride yaşanacak, bizim öngöremediğimiz, bilmediğimiz şeyleri de işaret ediyor. Tamam yani foreshadowing'ler vesaire bakarak bazı öngörüler ve hikaye örgüsüne bakarak harikalar çizebiliyoruz ama %100 hikayenin kendisini öngörmekten çok uzağız. Haliyle görüş alanımızın dışına kalan ve ancak okuduğumuzda öğrenebileceğimiz bir şey işaret olabilir bunlar. Ölümsüzler Dany'e ateş yakman lazım diyor. Muhtemelen bu onu bir şeylerden korumak ve bir şeyi başarmasını sağlamak için. Yani bunları yap ki şunlar olsun dercesine yapmak zorunda olduğu şeyleri ifade ediyor ama işte o şey nedir? İlk üçlemeye karşı gelen imgelerin hepsi de geçmişte yaşamış ve Dany'nin geçmişiyle bağlantısı olan kendi kanından kişiler. Viserys, oğlu Rhaego ve diğer ağabeyi Rhaegar. Viserys, taht için kendi kardeşini ve doğmamış yeğenini ölümle tehdit eden delinin tekiydi. Gözünü hırs bürümüştü. Khal Drogo onu cezalandırmak için erimiş altın kazanı kafasından aşağı döktü. Viserys taht uğruna öldü, feda etti kendine yani. Viserys imgesi ise hayat için yakılması gereken ateş uyarısına denk geliyor. Bu oldukça ilginç aslında. Viserys'in ölümü geçmişte ne tür bir hayata vesile oldu ki? Ejderha yumurtaların uyanışı için ilk kurban Viserys olabilir mi? Öyle ya, bu yumurtalar evvelinden içeride canlanmalı ve sonra vakti gelince cenaze ateşinde hayata merhaba demeli. 3 ejderha demek, 3 hayat tarifi demek de olabilir haliyle. Cenaze ateşinde ilk doğan, ilk çatlayan yumurta Viserion idi. Bakıyorum ilk ölen Viserys oldu. Unutmayın ki Melisandre taş ejderhaları uyandırmak için kral kanına ihtiyaç duyuyordu. Viserys, Drogo ve Rhaego. Üçü de kral ve kral kanıydı. Yani aslında yumurtaların can bulmasını sağlayan 3 kurban ancak bunlar olabilir. Öyle ya, kral kanında güç var. Yani geçmişte yumurtaların canlanmasını sağlayan ateş bu üçüyle birlikte oldu muhtemelen. Üçünün de ölümüyle bağlantılı bir ateş vurgusu var zaten. Hani Rhaego'yu rüyasında gördüğünde bile alev alıp yok oluyordu. Yahut belki de sadece Viserys'in ölümüyle can bulmuşlardır. Birinin ölümü de yumurtanın çatlamasını sağlamış olabilir. Zaten sonra gösterilen görülerde yanan Miri'nin kafasından ejderha çıkıyordu. Bu çatlatma işine işaret olabilir. Bu fikir elbette bir yorum, başka bir şey de olabilir. Çünkü zaten o yumurtada nasıl canlandığını kimse bilmiyor. Herkes bir yorum yapıyor. Peki haklıysak, Miri rahminin uyanmadan çocuk sahibi olamayacağını söyledi. Belki de ölümsüzler yaşam için ateş yakman gerekiyor dediğinde bunun için ileride bir başka kurban vermesi gerektiğini söylemişlerdir. Yani rahminin hayat olması için ateş yakman lazım. Birini kurban vermen. Buna denk gelen Viserys olduğuna göre kendi kanından biri olabilir mi? Aegon'u ileride kurban vermeye kalkabilir mi?
Mokoro bunu ona gayet tavsiye edebilir ve Euron da seve seve destekler. Hem rakip ortadan kalkacağı için hem de o çok istediği ejderha kraken melezi çocuk için. Ölümsüz için yakılacak ateşe gelelim. Ona denk gelen vizyon ise Dany'nin oğlu Rhaego. O dünyaya binecek aygırdı. Yani dünyayı çiğneyecek, şehirleri yakacak, vizyondaki yanan şehir örneği gibi yani bir yıkım makinesiydi. Onun ölümü bu muazzam yıkımı durdurmak için verilmiş bir bedeldi. Miri Mazdur bunu durdurmak istedi. Tabii Dany kocasının ölümünü durdurmak için farkında olmadan oğlunu feda etti. Ama aslında Miri yıkımı durdurmak için oğlunu feda etti. Yani bir nevi Hitler olacağını bildiğin bir bebeği öldürebilir misin sorusuna Miri evet yanıtını vermiş anlayacağınız. Oğlu aslında hiç doğmadı ama doğsaydı neye dönüşeceğini gösteren bir imgeydi o. Tüm kalasları tek sancak altında birleştiren yarı Dothraki yarı Targaryen, dünyanın üstüne çıkacak olan aygır. Biliyorsunuz Dany'nin muhtemelen Euron ile evlenebileceğini düşünmekteyim. Euron da onunla evlenip Kraken Targaryen karışımı bir varis istiyordu ve dünya o zaman korksun diyordu. Haliyle 3. bebeğin ondan olacağını düşünüyorum. Şimdi Dany zaten bebek sahibi olmayı deli gibi istiyor ama umudu da kesilmiş halde. Bu umuda geri tutunduğunda ve hamile kaldığında, bu hamilelik bayağı bir ilerleyip bebeğinin bir sebeple tehlikede olduğunu inandığında, gene diğerlerinde olduğu gibi düşük yapacağına inanmasa ya bir savaş sonrası yaralanırsa ve bu durumun bebek üstünde ölümcül olma tehlikesi baş gösterirse Dany, bebeğini korumak için tekrar bir kurban vermeye yanaşır mı? Eğer Rahmi hayat bulsun diye Aegon yahut başka birini kurban ettiyse çocuğu yaşasın diye de der. Aslında kimleri kurban edebileceği kısmına da çok takılmamak gerek. Neticede Mokoro bunun için bir sürü insan bulacaktır. Bu konuda acıması yok kırmızı rahiplerin. Unutmayın ki ilk kitapta Drogo için kan büyüsüyle denemişti bunu ve başarısız olmuştu. Şimdi Mokoro ateş ve kan büyüsüyle başarılı olma olasılığı yüksek bir kurban ritüeli yapacaktır. Geldik son kısma. Bu artık yaşam ve ölüm gibi isim değil bir eylem ifade eden fiile geldiği için sevgi için ateş yakmalısın kısmı. Dany'nin sevgi motivasyonu ile başka ölümler yaratacağını gösteriyor gibi. Bebekle başladık. Bebekle devam ediyorsak bebekle sonlanacak demektir bu kehanet. Özellikle de ona denk gelen vizyon abisi Rhaegar olduğunda ilk akla gelen şeyin onun sevgi için öldüğü göz önüne aldığımızda daha anlamlı. Bir kadın ve erkek arasındaki sevgiden daha büyük bir şey varsa bir annenin bebeğine duyduğu sevgidir. Cat ve Cersei gibi anne figürü karakterlerin ama bilhassa Cat'in motivasyonlarının tüm kaynağının çocukları olduğunu unutmayın. Ned'in kraliçe olması, Joffrey ile Sansa arasındaki nişan gibi nice şeyin çocukların geleceği için istemişti ve bu şekilde başlayan domino taşı etkisi de pek bir kötü sonuçlandı. Niyet iyi, etki yıkıcı. Jaime bile kadınların anne olunca bir değişik olduklarını, anneliğini onlara bir şey yaptığından şikayet ediyordu. Haliyle bir anneyiz evladı için dünyayı yakmaktan ne olakoyabilir? Hiçbir şey. Beni sevmek için o ateşi yaktığında bu bir annenin o karanlık ve korumacı sevgisinin ateşi olacaktır. Westeros'ta savaşın ve ölümün ateşini sadece hırsla değil, bebeği için duyduğu o devasa sevgiyle körükleyecek ve tam o anda binlerce masumun kanı dökülürken ölümsüzlerin ona neden ölümün kızı dediğini hepimiz anlayacağız. En büyük yıkımlar her zaman en büyük sevgilerden doğar. Şu an kadar yaptığımız yorumlar doğru ise yakacağı tüm ateş bebeği ve geleceği için olacak. Yakılan ateş de ölümleri simgelediğinden ölümün kızı sıfatını almış olacak deniriz. Tabi eğer romantik bir gönderme ise bu. Euron ile evleneceğini söylediğim gibi ona aşık olacağını da iddia etmiştim. Onu duyduğu sevgiden dolayı da onu dinleyerek, tavsiyelerine uyarak vesaire ateş yakacağını söylüyor olabilirler. Bu bir alternatif yorum ama bana göre bebekle başlayan bebekle sona erer ama neticede imkansız değil bu kısımda. Euron olmaz da Jon olur ya da bir başkası da olur. Yani tek taraflı bir aşk belki. Şu ana kadar gördük ki eğer haklıysam Dany'nin bu kanlı döngüsü bir bebekle başladı ve muhtemelen bir bebekle mühürlenecek. Sevmek için yakacağı o son ateş Westeros'un kıyameti mi olacak? Ölümsüzler ona neden ölümün kızı dediler? Bu sorunun cevabı Dany'nin kendi evladı için dünyaya ateşi verme ihtimalinde gizli. Peki ya bu ateşin karşısında duracak olan yalanlar kim ya da nedir? Bir sonraki videoda sahte kralları, yalanların katilini ve Jon Snow ile olan o tatlı ölüm kokulu sonu konuşacağız. Ayrıca Euron'un olası ihanetlerini de. Abone olup bildirimler açın. Çünkü hikayeleri diğer iki başı ve asıl ihanetler bir sonraki bölümde yeni videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.